Bir gün Behlül zamanında Cüneyd Es-Sufi denilen büyük bir alim var ve insanlar Cüneyd Es-Sufi'ye ne yapmaktalar? Teberrük etmekteler, onu işte tazim etmekteler, onun işte yüceltmeye çalışmaktalar, onun el eteğini öpmekteler. Behlül de İmam Musa Kazım Aleyhisselam döneminde yaşıyor ve diyor ki Ehl-i Beyt imamının, yani İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın bu şekilde aslında tazim edilmesi lazım. Onun etrafında deli divane dönülmesi lazım. Ondan ilmin alınması lazım. Lakin Cüneyd Es-Sufi'nin etrafında insanlar toplanınca Behlül bunun yanlış olduğunu biliyor ve bunun insanlara yanlış olduğunu ifade etmek adına Cüneyd Es-Sufi'nin yanına gidiyor Behlül ve diyor ki ey Cüneyd Es-Sufi, ey alim, sana bir sorum var. Diyor ki buyur sor. Diyor ki sen yemek yemeyi biliyor musun? Cüneyd Es-Sufi gülüyor. Diyor ki böyle soru mu olur? Bir insan yemek yemeyi bilmez mi? Cüneyd Es-Sufi'ye Behlül diyor ki ey Cüneyd diyor ben Behlül'üm. Ben deliyim, ben Mecnun'um. Sen benim aklıma bakma. Yemek yemeyi biliyor musun, bilmiyor musun? Cüneyd Es-Sufi tabii ki biliyorum der. O zaman anlat bana yemek nasıl yenilir? Cüneyd Es-Sufi tekrar güler. Behlül der ki ben deliyim, bana anlat aşama aşama. Nasıl yemek yemeliyim, benim bunu öğrenmem lazım, bana bunu anlatır mısın? Cüneyd Es-Sufi peki diyor. Etrafında da insanlar var. Diyor ki Cüneyd Es-Sufi bak diyor ey Behlül, yemek yemeye başlamadan önce gidersin öncelikle ellerini bir temiz ne yaparsın? Yıkarsın. Ellerini tertemiz yıkadıktan sonra sofraya oturursun. Sofraya oturduktan sonra sağ eline kaşığını alırsın. Lokmanı ağzına sığacak kadar küçük bir şekilde alırsın. Lokmanı yemeden önce Bismillahirrahmanirrahim dersin. Önünden aldığın o lokmayla yemeye başlarsın. Behlül güler. Ey Cüneyd der. Bence sen yemek yemeyi bilmiyorsun. Cüneyd sinirlenir. Der ki nasıl yemek yemeyi bilmiyorum? Bu söylediklerim haricinde yemek yeme adabı mı var? Biz bu adabı kimden öğrendik? Peygamberden öğrendik. Elbette ki öncelikle elimizi yıkayacağız. Ondan sonra sofraya oturacağız. Önümüzdeki yemeğe elimizi uzatacağız. Önümüzden yiyeceğiz. Ve yemeği, lokmayı ağzımıza koymadan önce besmele çekeceğiz. Behlül gene güler. Der ki ey Cüneyd demedim mi ben sana yemek yemeyi bilmiyorsun diye. Cüneyd daha da sinirlenir. Ve der ki madem ben yemek yemeyi bilmiyorum o zaman bana yemek yemeyi öğret. Nasıl yemek yemeliyim? Behlül güler der ki ey Cüneyd der. Besmele'yi çekmeden önce, lokmayı almadan önce, sofraya oturmadan önce, elini yıkamaya gitmeden önce yemeğe bakman lazım, yemeğe. Sofrasına oturacağın yemeği senin önüne koyan şahıs bu sofrayı helal lokma ile mi hazırlamış yoksa bu sofrada haram lokma mı var? Eğer sen onun helal mi haram mı olmadığını bilmeden bu bütün söylediklerini yaparsan bütün söylediklerin boşunadır. İlk önce senin neye bakman lazım? Yemek helal mi haram mı? Neden? Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى taamihi. İnsan ilk önce neye bakacak? Yemeğe bakacak. Yemeğe bakmaktan kastımız gözümle bizim o yemeği görmemiz, bakmamız değil. O yemeğin helal mi yoksa haram mı olduğunu tespit etmek. Demek ki sofraya oturmadan önce o sofrada mevcut bulunan bütün yiyecekleri yemenin elbette insanın bedenine belki de bir takım faydaları var ama eğer sen o yemeğin adabını bilmiyorsan, yani sen o yiyeceğin helal mi haram mı olduğunu bilmeden oturuyorsan ve eğer o yiyecekler haram ise o haram lokmanın senin zahiren vücuduna, bedenine ve batinen senin ruhuna nesi vardır? Zararı vardır. Etkisi vardır. Hem de bu etki bazen öyle bir noktaya ulaşır ki senin imanını dahi yok edecek bir noktaya gelebilir. Yoksa o yiyecek aynı yiyecektir. Bugün siz bir markete gitseniz bir tane yiyeceği düşünün. Bir gofret olsun bu. Bu gofreti kendi paranızla aldığınızda gofret ve gofretin içerdiği bütün materyaller, mineraller, vitaminler her ne var ise yani gofretin içerisinde tamamı mevcut. Ve
paranızla satın almak yerine başka bir taneyi çalıp alsanız gofret aynı gofret mi? Aynı gofret mi? Aynı gofret. İçerik aynı içerik mi? Aynı içerik. Gramaj aynı gramaj mı? Aynı gramaj. Lakin birini sen satın almışsın, ötekini ne yapmışsın? Çalmışsın. İşte o içeriği birebir aynı olan o gofret için söylüyorum. Satın alarak yediğinin senin bedenine faydası var. Çalarak yediğinin senin bedenine, senin ruhuna zararları var. Çünkü yenilen haram lokma insanın ruhuna zarar verir. Ne gibi zararlar verir? İnsanın kararlarına etki eder. İnsanın doğru ile yanlışı, hak ile batılı ayırt edebilme kabiliyetine zararlar verir. Daha önce de söylemiştik. İmam Hüseyin aleyhisselam Kerbela'da önündeki önündeki binlerce insana vaaz veriyor. Lakin hiç kimse etkilenmiyor. Oğlu soruyor. Ey babam diyor, sen o kadar çaba gösteriyorsun, o kadar konuşuyorsun ki İmam Hüseyin o dönemin en muazzam hatibi, hatiplerinden biri demiyorum, en muazzam hatibi İmam Hüseyin aleyhisselam diyor ki onların karınlarında Yezid'in sofrasından almış oldukları haram lokmalar var. İşte o haram lokmalar onların hakkı görmesine ne oluyor? Mani oluyor, engel oluyor. Dolayısıyla eğer biz bu dünyada ve ahirette huzuru ve saadeti istiyorsak biz bedenimizi ne yapmalıyız? Helal lokmalar ile beslemeliyiz.